buna yapacak bir şey var mı diye bir sorun. Tabanlarınızı belki yenilerler. Kullandığınız ayakkabıyı da yanında götürün. Hangi ayakkabıyla kullanıyorsanız, tamam mı? Vallahi hiç ayakkabı kullanamıyorum ki. Şundan başkası kullanamıyorlar. Ben size bir ayakkabı bilgilendirmesi göndermediysem göndereyim. Siz o ayakkabılardan bir araştırın, bulmaya çalışın, tamam mı? Yani bu da bir ayakkabı değil. Kaliteli bir ayakkabı. Birazcık burada nüanslarda farklılıklar var. Mevzu kalite mevzusu değil de bu ayağın bir şu şekilde yapışıyor olması ayrı problem. Bir de içine tabanlığı koyabiliyor musunuz, koyamıyor musunuz? Tabanlığın şurada destek oluşturması lazım. Tamam mı? Burada hissetmeniz lazım desteği. Hissedeceksiniz ki buranın yükü şuraya aktarılsın. Burası fazla yükten kurtarılması lazım. Ben ne çarşıya gidebiliyorum, ne dışarı çıkabiliyorum. Ya En zor yol olabilecek kısım buydu. Bundan Allah sağlıklı saatli ömür versin size. alanı var. Normal. Ama buraya gelmeden önceki gibi, buraya gelmeden önceki gibi, bazı yönetmenleri beklemem. Ama yarın yarın birkaç saat sonra hissedersiniz ya. Bakın bir falan var şimdi. Onun frenlerde dinleyecek duruyor. O bir rahat bir şey. Melek Hanım, şimdi bu hematom dediğim, kanamış da kurumuş dediğim yere geldim. Tamam mı? Burayı biraz daha alacağım ama dediğim gibi bunun altından biz aldığımızda bir yara çıkabiliyor. Yara çıkarsa muhakkak doktor kontrolünde bunun bakımını yaptırmanız lazım. Tamam mı? Bu bilgi doğrultusunda devam ediyorum. Normalde hani şu an nasıl? Daha iyi ama hala var değil mi? Heh. O hala var dediğim kısmı da almamı istiyorsanız bu bilgi doğrultusunda muhakkak doktor kontrolünde
Yara varsa bunun bakımını yaptırmanız lazım. Tamam mı? Yoksa sıkıntı oluyor. Doktora gitsen gerekirse diye mi var? Cildiye de yapar bunu. Sağlık ocağında pansumanı da yapılabilir. Düzenli. Tamam mı? Ama sizde esas damarsal bir yetersizlik var mı? Bir ara bir ona bir baktırın siz. Çünkü geçen geldiğinizde nabızları alamadım ben elimle kontrol ettiğimde. Gideceğim ama da hastalık bırakmadı ki ya. Efendim? Gidecek ama Heh, hastalanır. evet evet. Bir baktırın yani ne olur ne olur ne olmaz. Hani inşallah problem yoktur, açıktır ama bir daralma, tıkanma varsa hızlıca tedbir almak lazım. Bazen oluyor çünkü. Olabiliyor. Özellikle diyabetlilerde çok karşılaşıyoruz. Yaşması gerekir. Öyle çok hani ben şey falan, insülin falan kullanmıyorum. Tamam onunla bir adı konduysa diyabet diye onu takip etmeniz lazım artık. Aile hekimliğinde de takip ettirebilirsiniz. İlaç alıyorum. İlaç da alıyorsanız tamam yani o takip edilecek o zaman. En geç 3 ayda bir. Yeni ölçüldü. Herhalde iyiydi. 3 aylık ortalama kaç geldi? 5.5. 5. 5.3 Ha o çok güzel gelmiş öyle geldiyse. Öyle geldiyse çok güzel gelmiş. Güncel üst sınır 5.5. 5.5'un üstü riskli oluyor artık. Eskiden 6 idi. Ondan önce 6.5'tu. Onu güncellediler. 5.5'a çektiler risk sınırı olarak. Hı? Yok yok daha devam edeceğim. Biraz indirdim sadece yüksekliğini. Nasıl bir türlü geçmek diyor. Ya buradaki işte yükle alakalı o. Basmayacaksınız mı? Basacaksınız ayağınızı. Bastığınızda buraya biraz fazla yük düşüyor. O yükün dağıtılması lazım işte. Bu işin sırrı o. Yoksa ben ne kadar alırsam alayım bu çıkar tekrar. Tecrübe ettiniz zaten onu. Alıyoruz. Çıkıyor bir süre sonra. Birazcık da burada mısırdan ziyade artık belki eklem kapsülünde bir büyümeniz var sizin. Çevreden hissediliyor. O da kolaylaştırıyor olabilir bunu. Eklem kapsülü içerideki eklemin başında büyüme olabiliyor. Öyle bir şey olduğunda o tabi cerrahiyle alınabiliyor ancak. Yani kondilektomi denilen bir işlem var. Bakın ne kadar açık işte. Ben size ortopediye göndereceğim. Yani benim dışarıdan alacağım bir şey yok da. O hissedilen şey içeride. O şişkinlik, o yapı içeride hissediliyor, tamam mı? Acaba apse mi yaptı diyorum. Biraz bastırıyorum bir şey gelir mi diye gelen giden yok.
Ondan canınızı yaktım, kusura bakmayın. Hapse varsa boşaltayım diye baktım. Gelen bir şey yok yani. Bir de ayaklarım bazen çok yapıyor. İşte bunlar damarsal yetersizliklerde karşımıza çıkabiliyor bunlar. Tamam mı? O yüzden diyorum ben bir baktırın diye. Varsa öyle bir şey, o şikayetleriniz geriler. Yani sinir harabiyeti gelişmediyse, nöropati dediğimiz, onlar düzelir ama bu altta damarsal problem var. Çok uzun süre müdahale edilmedi, geç kalındı, sinirler zarar gördü. Ondan yanma, üşüme hissiniz var. Damarı açsanız da geri gelmiyor sinirler o zaman. O yüzden çok gecikmeyin yani. Daha iyi misiniz? Benden bu kadar. Dahası beni aşar. Buna yani kim işlem yapar desen, ya cerrahisi yapılacaksa bunun ortopedi yapar, genel cerrahi yapar, belki dermatoloji bile yapar. Dermatolojik küçük bir cerrahi müdahale bile düşünebilirler. Ama bu dışarıdan ziyade içeride bir ödemli şiş bir yapı var gibi hissettiriyor. Bu belki kemikten, belki yumuşak dokudan, bilemiyorum onu. Onu doktorunuz bakacak, değerlendirecek. Tamam, biraz daha rahatlamanız normal. Ama bu tekrar oluşabilir. Yani bakılacak artık. Dediğim gibi siz bir daha oluşacak olursa hastaneye gittiğinizde bir kalp damardan alın randevu. Tamam mı? Bir de isterseniz bir ortopedi, belki bir genel cerrahi. Tamam mı? Heh. Bir görüşelim. Doktorum var. Tamam, bir görüşelim bakalım hocalar ne diyecek. Tamam mı? Fotoğrafını alacağım bugünlük.